mantı, kumpir in Bostanlı, and the best team from İzmir, Pinar Karşıyaka. Evet, Struga'ya geldik. Struga'daki otobüs istasyonundayız şu an. 80 euros. 80 euros for 20 euro for one. No, we will pay 10 euro. It's good for you, Martin. İşte baksana 10 euro otobüse ödeyeceğiz. Adam bize diyor ki 20'şer euro ödeyin götüreyim diyor. Ya oldu mu öyle? Olmaz öyle şey. Adios yoldaş. Yoldaş. See you yoldaş. No, don't use this finger. Only 3. Burada euro da ödeyebiliyorsun. Hemen pasaportumuzu çıkaralım. Bu da Makedonya'ya giriş, 6'sında girdik. Çıkış böyle basmışlar. Güzel, yan yana bastıkları için teşekkür ediyorum. Ya biz şimdi Makedonya'dan çıkış şeyini bastılar. Makedonya'dan çıkarken ama Tiran'a girerken pasaport kontrolü yoktu. Kimse pasaportumuza bir şey basmadı. Şimdi ülke değiştiriyorsun. İnsanlar değişiyor, binalar değişiyor, dil değişiyor, konuştukları dil. Ama bu köpüşler değişmiyor. Selam. Merhaba. Bak kuyruk hep sallanıyor, görüyor musun? Evet, burada Tirana Free Wi-Fi bulduk. Yani otobüse bindiğimiz gibi yine kavga ediyorduk biriyle. Biz dedik ki otobüs terminali şehrin uzağında duruyor Tiran'a geldiğinizde. Adam diyor ki bu son durak, taksi kullanmanız lazım. Ulan biz para bile çevirmedik ki. Sonra bizi otobüse bindirdiler. Dedik ki herhalde bedavaya bineceğiz. Sonra biletçi geldi. Money diyor. Diyorum ki yok çevirmedik. Euro ver diyor. Ulan 1 euro ne kadar değerli ki burada, adam bize 20 euro mu vereyim, ne verecek bana kim bilir yani. Allah'tan Atakan böyle 1000 leke çekmişti de onunla verdik. Bu pizza 350 leke yani 3,5 euro yapıyor. Çok büyük, çok lezzetli ama yaklaşık 1 saatte getirdiler. Evet, biz Mozaik Hostel'e geldik. Normalde 5 euroya falan da hosteller vardı. Ama biz güzel bir hostelde kalmak istedik. Burası 10 euro falan günlüğü. 2 günlük tuttuk. Ama çok kurumsal bir yer geldi bana ya. Evet, hostel odası böyle 4 kişilik bir oda bu. Yani çok dar geldi bana. Bir de yine üstteyim ya. Üste çıkarken insanları böyle sallıyorsun. O biraz psikolojimi bozuyor. Evet bak, bu dolaptan bahsediyordum. Diğer hostellerde yok dolap yok. Çok küçük oluyor. Benim çantam da dev gibi. Bunu güzel yapmışlar. Evet bak, kilitledim, o yüzden yanınızda böyle asma kilit getirseniz iyi olur. Yani çok açamacıklarından değil ama bir caydırıcı yani. Evet, hostelime yerleştim. Hoppa! 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 Böyle verdik kıyafetleri. Böyle 1,5-2 saat sonra falan teslim ediyor. 5 euro. Hepsini Atakan'la birlikte kıyafetlerimizi yıkatabiliyoruz aynı anda. Güzel yani. So you can, all my followers will not follow. Will not follow Small you. community of friends. Bak Jesse Pinkman ya. Bak. Ya abi şaka gibi ya. Biz şimdi resepsiyondaki kıza sorduk. Nereden para çekebiliriz ATM ile? En az nerede vergi var dedik. O da dedi ki her ATM'de vergi var ama en düşüğü bu OTP Bank dedi. Bak bakkalda boza satıyorlar. Burada da ismi Bozi. Gezerken video çekmek ve editlemek gerçekten çok zahmetli. O yüzden motivasyon amaçlı abone olursanız çok sevinirim. Zaten bedava. Dün Joe ve Herbie para çekmeye gitti bankaya. Gece kartını bir takmış Joe. Kartı yutmuş. Şimdi tekrar gidiyoruz. Allah'tan 2 kartı var. Şöyle 2 tane börek aldım. Bu mesela 50 leke, 20 lira falan yani ya. Şu ikisi 30 lira falan tuttu. Yani böyle biraz pahalı gelmişti bize ama böyle fırınlar var mesela, gayet uygun peynirli börek. Evet, şimdi hazır elimdeyken size göstereyim paraları. Bu 1000 leke, 10 euro bu. 500 lekesi böyle. Üstüne şöyle bir adam var. 200 lekesi. Şimdi bir tane göl var Tiran'da. Hayvanat bahçesi var, bunkerlar var. Oraları görmeye gideceğiz. Ya, çok karışık geldi bana Tiran ya. Makedonya çok kolaydı. Çünkü yürüyerek gezebiliyorsun her yere. Burada araç lazım olabilir ama yapabileceğim her şeyi yapacağım.
Evet, sim kartım olmadığı için şu an Google Map'ten bakın Arnavutluğu seçtim haritada ve indiriyorum. Wi-Fi'ye bağlandım. Şöyle bir şey aldım ya. Daha önce keşke Kosova ve Makedonya'dan da alsaydım. Bu 200 leke. Belki çantama falan ileride dikerim veya hatıra olur. Vallahi çok ilginç binalar var ha. Arnavutluk ülkesi 1960'lardan 1980'lere kadar komünist hükümet tarafından yönetilmiş. Bu yönetim süresinde ise toplam 173.371 yeraltı sığınağı inşa etmişler. Fakat hiçbir zaman hedeflenen amaçları için kullanılmamış. Üstelik bu kadar sığınağı inşa etmek Arnavutluk kaynaklarını büyük oranda tüketmiş. 1990'da komünizmin çökmesinden sonra sığınaklar da terk edilmiş. Bu sığınaklardan bazıları ise 1990'larda yaşanan Arnavutluk İç Savaşı'nda kısaca kullanılmış. Şehirde müze olarak gezebileceğiniz birkaç bunker var ama girişleri 7 euro. Bence çok pahalı ama gelmişken girelim dedik. Siz de görmüş oldunuz. Bak burada elektrikli taksiler var ve buradan şarj ediyorlar. Burası da şehrin ortasındaki Tiran Kalesi. Kaleye dair sadece Osmanlılardan kalan surlar var. İçeride de birçok restoran ve dükkan bulunuyor. Pahalı biraz burası. Biz zaten az önce 7 euro bank karta verince bir kötü olduk. Sanki bina parçalanmış gibi yapmışlar. Çok çılgın gerçekten. Makedonya'da olduğu gibi şehrin ortasından böyle su kanalları var. Yemyeşil, çok güzel gözüküyor. Burası da Vodafone Bridge'miş. O yüzden free wifi var. Yani yolda yürürken bir anda free wifi görebilirsiniz. Böyle Vodafone Bridge görürseniz durun. Burası da Tiran piramidi ama hiç piramide benzeyen bir yanı yok. Hiç de güzel değil. Öyle görmüş olduk. Bak direkt şehirden çıktık. Şöyle bir yürüyüş rotası. İnsanlar spor yapıyor burada. Böyle göle gideceğiz. Başka da bir şey yok. Ya var başka bunkerlar var. İşte bunkerlarda restoranlar var. Ama dedim ya çok turistik. 7 euro mesela. 7 euro. 7 euroya mesela bir gün konaklayabiliyorsun. 7 euro demek 210 lira falan yani. Ya şimdi çok bir şey değil diyebilirsiniz ama biz zaten 500 euro ayırdık bütün 16 gün için. Konaklama, ulaşım, cart curt. Biz şimdi Kotor'a gideceğiz mesela. Kotor'dan Priştine'ye gitmek için 40 lira otobüs ücreti ödeyeceğiz. O biraz problem. O yüzden her müzeye girmiyoruz maalesef. Böyle doğal ücretsiz yerleri tercih ediyoruz. Şehrin karmaşasından uzaklaşmak için merkezden 20 dakikalık bir yürüyüşle bu güzel doğal parkı ziyaret edebilirsiniz. Zaten pek de bir şey yok yani. Bunkerlar var, park var, piramit var, kale var, bitiyor sonra. Evet ya burada da bir bunker gibi bir şey var ama bu iyi şeymişler, sıçmışlar içine ya. Yine fakir şeyler aldık ya. Bu pişi gibi bir şey ama böyle sanki tatlı maya mı diyorlar ona? Tatlı bir ekmek değil mi? Hı hı. Ve içinde lor peyniri var. Bayağı da bol. 50 dinar ya. 15 lira falan. Çok güzel. Evet, sevgililer günü için bunları hazırlıyorlarmış. Şimdi böyle 1,5 euro diye bir yere geldim. Her şey böyle ucuz. Mesela işte 80 leke falan. Az önce bir deodorant denedim. Şöyle bir fıs sıktım. Diyor ki bunu ödemelisin. Böyle bir şey mi var ya? Kokusunu denedim dedim. Please deyince oldu yani. Ama bakıyorum şu an. Evet burada biraz garip yani. Bak şöyle üstünde patates, hardal, işte mayonez falan bir şeyler var. Burada resepsiyonda çalışan abladan şöyle otobüs isimlerini aldık. Bir durağa yürüyeceğiz. Oradan bu otobüsler geçiyor. Otobüs terminaline gidiyor. Oradan da Arnavutluğun Şkodre şehrine geçeceğiz. Ama önce para çevirmek lazım. Böyle arayacaksınız abi. Soracaksınız. Şkodre. Ne? Şkodre. Skoda. Yeah. Hi. Where are you from? From Turkey. Turkey. Ya Esra ile Ohri'de denk gelmiştik. Şimdi o da Tiran'a gelmiş. Dedi ki ben Kotor tarafına geçeceğim. İşte birlikte o tarafa doğru gidiyoruz yani öyle bir yol arkadaşı oldu bize. 3 Türk
Hiç eksilmiyoruz ha. Hiç eksilmiyoruz. Her şehirde 3 Türk oluyoruz. Evet, burada da edit yapıyoruz. Bakın otobüs o kadar eski ki burada küllük var. Buldun mu kafe? Wi-Fi buldum. Valla. Ha. Free Wi-Fi bulucu. Free Wi-Fi uzmanı. Her yerde Wi-Fi buluyor adam ya. Hostele rezervasyonu yaptık burada. Hemen 3 kişi tak tak tak. Hostel buradan 300 metre falan. This one down are Oh. free. Oh. All these two up is free. Bak Ohri'de dolap bile yoktu. Evet. Küçücük bir şey var. Skopje'de dolap vardı, anahtar Hem de yoktu. anahtarı var. Bak burada perde var, dolap var, mutfak temiz, banyo temiz ve terlik verdiler. Arkadaşlar buranın puanı şimdiden 10 üzerinden 9. 10 üzerinden 10 ya, ayıp lan. Arkadaşlar ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bak burada taharet yok. Burada tuvaletini yapıyorsun. Sonra buraya oturup temizleniyorsun. Oğlum bu ne lan? Hemen bir göstereyim. Hayır gösterme. Güzel açılıyor. Oo. Güzel kıvra. Çok garip. Evet, benim çantam bile sığdıysa yani helal diyorum. Şöyle kilitliyorsun. Sonra rahat rahat uyuyorsun abi. Bütün şehirde bisiklet kullanıyorlar. Her köşede böyle bir sürü bisiklet var. Biz de bulabilirsek bisiklet kiralamak isteriz ama 5-10 euroyu diyorlar. Bir de 2-3 saatimiz kaldı. Hava kararacak. Bu arada şöyle bir, ya ben bunu Sırp rakısı sandım da bu Arnavut rakısı. Arnavut Albanian rakıymış. Şu ana kadar 80 video paylaştım YouTube'da ve hiçbirinde alkol içmemiştim. Ben yurt dışına çıkınca bozuldum galiba, anlamadım. Bunu ilk defa deneyeceğim. Ah, bu daha kolay iç. Şu an buramdan indirir. Üstünde duranlar var, amaç ne? Bir metre. Ya bugün ne bilmiyorum ama bugün Daha çıkıyor. 14 Şubat çarşamba, bütün şehir şu an buraya giriyor. Burası böyle cıvıl cıvıl bir çarşı gibi gözüküyor ama değil de gibi de. Arkadaşlar menü şöyle. Tave deu. Böyle bir kuzu etli güveçte pişen bir şey sanırım. Evet, şöyle bir risotto söyledik. Ben hayatımda hiç risotto yemedim dışarıda. Bu ne kadar? 400 leke. 400 lek. Yani Yani 120 falan. 120-130 lira falan. Yani çok uygun yani. Bu Türkiye'de 300 lira 400 lira vardır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Enjoy it. Oo. Çok çılgın gözüküyor. Bu da 530 leke. 5 euro falan diyelim. 5 euro, 4 euro. Güzel. Şimdi tadıma geçeceğiz. Çok lezzetli. Evet, lezzetli. Yani kuzu eti ve içine peynir falan var ve çok lezzetli. Yani kıvamı böyle ilginç, püre gibi ama müthiş. Buraya özgüymüş bu yani. Şimdi şöyle sinir bozucu bir olay var. Ayrı ayrı ödeyeceğiz diyoruz. Ödetmiyorlar. Ayrı ayrı kredi kartıyla ödeyeyim diyorum. Yok diyor. Tamam diyorum, cash'i ayrı ayrı ödeyelim. Diyorum ki bu 1000'den bunu alın diyorum. Olmaz diyor. Hepsini diyor bana diyor 2040 verin direkt diyor. En az 3 kere kavga ettim bu Balkan ülkelerinde. Çok sinir bozucu gerçekten. Arkadaşlar trileçe yemeye geldik. Burada meşhurmuş. Bakalım tadına hemen. Bu 120 leke, 40 lira yani. Çok ucuz burada bir de. Nasıl hocam, beğendin mi? Oha! Baya güzel lan. Gerçekten iyi değil mi? How much is it? 5 euro? 5 euro all day. All day. All day. Okay. Şimdi 8 kilometre falan yolumuz var Mesbridge'e. Sanırım buradan sol, sonra sağa gideceğiz. Böyle aldık bisikletleri. Evet, adaya ilk veda eden Atakan oldu. Oh, Okay. okay, thank you. Çok rahat değil bisiklet. Ya rahat değil. Çöküyor burası bir de. Çöküyor yani. Ben pertim çıkarıyorum. O yüzden Atakan geri dönecek. Biz üçümüz Esra'yla devam ediyoruz. No. Oh. No. Oh.
Burası Mez Köprüsü. 18. yüzyılda Osmanlı yerel yöneticisi Kara Mahmut Paşa tarafından yaptırılmış. Buradaki nehrin adı da Kir Nehri. Buranın çok bir olayı yok bence ama güzel, tarihi, doğal, güzel bir yer. Bisiklet kiralanıp buraya gelinebilir. Evet, kalemimi yanında getirmiştim. Buraya yine isimlerimizi yazıyoruz. Her gittiğim yerde isim. We will back. We will back. 40. 40 minutes, 40 minutes. Hadi. Okay. Şöyle bir börekçiye geldik. Böreğin tanesi 40 leke. Oğlum çok ucuz lan. Niye böyle? 2 börek 1 trileçe 50-55 lira. Oğlum müthiş lan. Bak ben buraya pahalı dedim ama aslında ucuz şeyler var böyle. Börekçiler ve tatlılar ucuz. 40 yıl sonra bu videoyu izleyeceğiniz, bu hallerinizi göreceğiniz, bir garip olacak. Arnavutluğun Şkodra şehrini gezdikten sonra yeni durağımız olan Budva'ya yani Karadağ'a gidiyoruz. Normalde bu şehirden Budva'ya otobüsler 17 euroya götürüyor. Ama biz taksicilerle konuştuk. 3 kişi gücümüzü birleştirince bizi 40 euroya götürüyorlar. Yani otobüsten daha ucuz, daha hızlı ve daha konforlu. Biz taksiyi seçtik. Artık videonun sonuna geldik. Ben Arnavut müzikleri eşliğiyle Budva'ya giderken siz de abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Haftaya Karadağ'da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Adios.